Kroşe örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün hem süeter hem de bluz olarak kullanabileceğiniz iki parçadan oluşan kolay bir model anlatacağım. Kullandığım ip ve tığ hakkında bilgi vereyim. 3,5 numara tığ ve koton bir ip kullanıyorum. Çok ince bir koton değil yalnız, dikkatinizi çekerim. Böyle çok incecik değil. Normal bir koton ip kullanacağım. Şimdi beden ölçülerine göre zincir ve santim sayısı vereceğim. Neden santim? Santim, eğer daha kalın bir ip kullanıyorsanız benim vereceğim zincir sayısında yapacağınız bluz çok bol olur. O yüzden santime dikkat edin, santim ölçüsüne. 38-42 beden aralığı için 105 tane zincir çekin. Fazladan söylüyorum zincir sayılarını. Arada hata yaparsanız bazen atlamalar olur, zincir yetmez. Fazla olsun. Sıranın sonuna geldiğinizde burada artan bir zinciriniz olursa bunu makasla kesiyorsunuz. İpi çektiğinizde hiçbir sökülme olmadan bitirirsiniz. 42-46 beden aralığıysanız da 125 tane zincir çekeceksiniz. Ama mutlaka dediğim gibi ip ve tığdan ya da örme şeklinden kaynaklı farklar oluşacağı için mutlaka üzerinizde tutun. Bu bol ve salaş bir bluz. Daha dar örmek isteyebilirsiniz. Daha bol örmek isteyebilirsiniz. Üzerinizde ilk sırayı bitirdikten sonra bir ölçün, uygun mudur değil midir bir bakın. Ona göre tekrar birinci sırayı söküp yeniden başlayabilirsiniz. Santim ölçüsü olarak da 38-42 beden için 65 santim, daha büyük bedenler için de en az 75 santimle başlamanız gerekiyor. 34-36 beden içinse 90 tane zincirle başlamanız yeterli olacaktır. 3,5 numara, 3,5 numara tığ için veriyorum bu ölçüleri. Şimdi şöyle yapacağız sıraya başlarken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk sırada 7 zincirle başlayıp 2 defa doluyorum. Tüm model üçlü trabzan şeklinde ilerleyecek. Üçlü trabzan yapmak benim için zor diyorsanız ikili trabzanla da yapabilirsiniz. Ama o zaman kafesler daha küçük, şu V şeklindeki görüntülerde daha dar olacaktır. Başlangıç noktama üçlü trabzanı yapıyorum. 3 defa yukarı çıktım. 2 tane zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. 1, 2, 3. boşluğa tekrar yine bir trabzan yapıyorum. 3 seferde yukarı çıktım. Üçlü trabzan ilmekleri 2, 2, 2 olarak yukarı çekmeyle oluyor. Tekrar 2 tane trabzanla başlıyorum. 2 tane zincirle başlıyorum. 1, 2 zincir atlayıp 3. zincir boşluğuna 3 seferde yukarı çıktım. 2, 2, 2 bir trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. 1, 2 tane zincir atlıyorum. Bakın ilk başta ve sonda 4 kafes olacak. 1, 2, 3, 4 kafes. Şimdi şu 4. kafesin artık dibinden itibaren, buradan itibaren su taşı denen, bu modele su taşı denir. V şeklindeki modeli oluşturacağım. 2 defa doluyorum. Aynı boşluğun içine bir tane daha üçlü trabzan, 2 zincir, 2 defa doluyorum ve aynı boşluğun içine tekrar yine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 seferde yukarı çıktım. Şimdi bundan itibaren bir şey göstereceğim. Normalde ikişer zincir atlayarak yapıyoruz bu modeli ilk sırada. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Şu su taşının sağındaki ve solundaki kısımlarda ben üçer zincir boşluk atladım. Neden? İkişer tane boşluk atlarsam çok dip dibe böyle büzgülü bir görüntü oluştu. O yüzden şunun başında ve şunun başında sonunda üçer zincir atladım. Sadece şu aradaki kafeste 2 zincir atladım. Şimdi hemen göstereyim. 2 tane zincir çekiyorum, 2 doluyorum. Bakın su taşını yaptıktan sonra 3 zincir atladım demiştim. 1, 2, 3, 4. boşluğun içine ilk tek trabzanı yapıyorum. Böylece bakın burada bir eğim oluşacağı için sıkışma olmuyor. 3 tane atladım. Aslında burada da 3 tane atlamalıydım ama ilk başta kafanız karışmasın diye yapmadım onu. Şimdi bakın burada ilk kafesimizi kendiliğinden oluşturduk. İkinci kafesi oluştururken 2 defa doluyorum. 1, 2 boşluk atlıyorum.
Neden? Çünkü su taşı modeli yok burada. Bakın böyle 2 boşluk atladım. Şimdi tekrar yine bakın bunu yapacağım. O yüzden 2 zinciri çekip 2 defa dolayıp 1, 2, 3, 4. boşluğa batıyorum. 3 seferde yukarı çıktım. Tekrar aynı boşluğun içinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 defa doluyorum. Aynı boşluğun içinde 2 tane trabzan çalışıyorum. 1, 2, 3 kafes oluşmuş oluyor. Sadece şu arada 2 tane zincir atladım. Burada 3 zincir, burada 3 zincir. Şimdi su taşının diğer tarafına geçeceğim için yine 3 tane zincir atlayacağım. Yani daha muntazam durması için bakın 1, 2, 3 zincir atladım. 4.'ye battım. Bir tane tekli, pardon şöyle bir hata yaptım. 2 zincir çekecektim burada. 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum. Bu şekilde. Burada 3 zincir boşluğu. Şimdi şunu yapacağım için 2 tane atlayacağım sadece. Sadece bu arada 2 tane at. Bu birinci sıraya özgü bir metot. Yani kafanız karışmasın. Her sıra böyle uğraşmayacaksınız. 2 tane zincir atlayıp 3. zincir boşluğuna tekli trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Bakın buradayım. Tekrar yine şunu yapacağım için 3 tane zincir atlayacağım. 1, 2, 3, 4. 4. zincir boşluğuna da su taşını yapıyorum. Araya 2 zincir. Aynı boşluğun içine yine 2 tane daha üçlü trabzan yaptım. Model bu kadar. Şimdi yine tekrar 2 zincir. 3 tane boşluk atlıyorum. 1, 2, 3. 4.'ye tek trabzan. 2 zincir çektim. 2 defa doladım. 1, 2 tane atlıyorum bu sefer. 3.'ye yine tek trabzan. Tek trabzan yapacağım ikincide 2 tane boşluk atladım. 2 zincir çektim. 2 defa doladım. Su taşını yapacağım. 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum bu sefer. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Hepsi aynı boşluğun içine. Yan yana değil. İlk sırayı bu şekilde zinciri bitirene kadar devam ettireceğiz. Zincirin sonunda ne yapacağımızı göstereceğim. Artık zincir bitmeye yakınken sonu nasıl getir? Bakın böyle altta hiçbir büzülme olmadı. Aralarda, şuralarda ve şurada 3'er boşluk bırakınca. Şimdi bakın böyle ilerledim. Böyle V şeklinde görüntünüz olacak. Aralarda kafesler ve sıra sonu başlangıçta hatırlarsanız kenarlarda bir dikiş payı olsun diye 1, 2, 3, 4 tane kafesle başlamıştım. Aralarda 1, 2, 3 kafesimiz oluşmuştu. Sıra sonuna geldiğimde de başlangıcı nasıl başladıysam o şekilde bitirme tekniği uygulayacağım. Şimdi 1, 2, 3. kafesi yapıyorum. Tekrar 2 zinciri çekip 2 defa dolayıp son noktamıza, burada az kalabilir, çok kalabilir. Yani ilk sırada çok fark etmez. Eğer burada fazladan zinciriniz kaldıysa, bakın benim biraz az zincirim kalmış, bitişik gibi oldu ama bu kenara geleceği için çok belli olmaz. Burada fazladan bir zincir kaldıysa, ki ben size fazla çekmenizi önermiştim, makasla kesiyorsunuz. Fazlalığı şöyle biraz pay bırakarak fazlalığı makasla kesip ipi çektiğinizde, kalan ipi çektiğinizde hiçbir sökülme olmayacağını göreceksiniz. Şimdi temel sıramı oluşturdum. Asıl metodumuz bundan sonra başlıyor. İkinci sıra metodunu iyi anlarsanız model boyunca hata yapmazsınız. Çünkü tüm model ikinci sıranın tekrarı şeklinde ilerleyecek. Sıra başında her zaman 6 tane zincir çekiyoruz. Bütün model boyunca tekniğimiz aynı. İpi hep 2 defa doluyoruz ve şu tek gözüken trabzanımızın tepe noktasına bir tane üçlü trabzanı yaptık. Arada yine 2 zincir, tüm model boyunca tekniğimiz aynı. İkinci tek gözüken trabzanın tepe noktasına bir trabzan,
2 zinciri çektik, 2 defa doladık. Üçüncü tekli trabzanımızın tepe noktasına bir trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Çünkü 4 tane kafes olmak zorunda ilk başta. 1, 2, 3, 4. Dördüncüyü yaparken 2 defa doluyoruz yine. Asla buraya yapmıyorsunuz. Bakın bu önemli. Şuraya yapmıyorsunuz. Hep tekli trabzanların tepe noktasına yaptınız. Son trabzanınızı da şu 2 tane yan yana olan trabzanın sağına asla yapmıyorsunuz. Tam orta noktaya yapıyorsunuz. Bakın bunun hiçbir tarafına trabzan yapmıyorsunuz. Şu orta boşluğa atlıyorsunuz ve kendiliğinden bir kafes oluşturuyorsunuz. Dördüncü kafesi biraz geniş oluyor. Burada oluşturuyorsunuz. Ve bu ara boşluğu 2 trabzan, yani üçlü trabzan hepsi, söylememe gerek yok. 2 tane zincir ve aynı boşluğun içine yapılmış 2 tane daha trabzanla dolduruyorsunuz. Böylece üst üste sıralanmış V şeklinde bir görüntü oluşacak. Böyle V şeklinde bir görüntü oluşacak. Sonrasında 2 tane zinciri çekiyorsunuz, 2 defa doluyorsunuz. Dediğim gibi asla şu 2 tane trabzanın ucuna yapmıyorsunuz. Tekli gözüken trabzanları, tek trabzanların tepe noktasına tek trabzanlar yapacaksınız. Bakın tek trabzan burada bu. Bu değil. Bu ve bunun tepe noktasına biraz geniş olacak belki bir kafes oluşturuyorsunuz kendiliğinden. 2 tane zincir çekip 2 defa dolayıp sonraki tek trabzanın tepe noktasına ikinci kafesinizi, üçüncü kafesinize bakıyorsunuz, başka tek trabzan yok. O halde şu ara noktaya yapıyorsunuz. 2 tane zincir çekiyorsunuz, 2 defa doluyorsunuz ve bu ara noktaya tekrardan bir üçlü trabzan yapıyorsunuz. Böyle 2 tane üçlü trabzan yan yana, 2 zincir doluyorsunuz. 2 tane üçlü trabzan yan yana ve tekrar yine aynı tekniği ilerletiyorsunuz. Nasıl yapacağız? 2 tane zincir çekeceğiz, 2 dolayacağız. Buraya değil, tek trabzanın tepe noktasına trabzanı yapacağız. Bu kadar basit. Yani şurada ne uyguladıysak burada da aynısını uygulayarak burayı tekrar izleyebilirsiniz. Modeli sonuna kadar devam ettiriyoruz. Şimdi ikinci sıra bizim bütün model boyunca yürüteceğimiz sıranın metodu olacak. İkinci sırayı başından sonuna doğru anlarsanız hiçbir sırada hata yapmazsınız. Bakın böyle üçer boşluklar bırakarak bu şekilde ilerledik ve sıranın sonuna geldik. Sıra başı ve sıra sonunda dörder kafes yapmıştık. 1-2 kafesimiz bitti. 2 zinciri çektim. 2 defa doluyorum. Buradaki tepe noktaya 3. kafesimi yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 defa dolayıp sıra sonunda şöyle 1-2 zincir kalıp üçüncü trabzanı üçlü trabzanı yapacak şekilde bitiriyorum. Toplamda 4 kafesim oldu yine sıra başı ve sıra sonunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle ikinci sıranın başında yukarı çıkmıştım hatırlarsanız. Yine aynı metodu yürütüyorum. İkinci sırayı bundan sonraki bütün sıralarda tekrar edeceğim o metodu. Ben yine size başlangıcını biraz anlatayım. Sonu zaten 3. sıranın ve bir sonraki sıraların sonu ikinci sıranın sonu gibi olacak. Bu ikinci sıra sonunda burada hangi metodu uyguladıysak diğer sıraların sonunda da aynı metodu uygulayacağız. 6 zincirle yukarı çıkıp 2 defa dolayıp ilk trabzanın tepe noktasına batıp ilk kafesimizi üçlü trabzanla birlikte oluşturuyoruz. 2 zincir çekip 2 defa dolayıp bir sonraki trabzanın da yine tepe noktasına bir trabzan yaparak, şu trabzan yaparak ikinci kafesimi oluşturuyorum. Tekrar 2 tane trabzan yapıp 2 defa dolayıp 3. kafes. 4. kafesi oluştururken de biliyorsunuz ki hiçbir zaman şu dolu kutucukların kenarına batmıyorduk. Dolu kutucuğa geldiğimiz zaman buraya değil de iç boşluğa batıyorduk. Buraya batıyorum. 3 seferde yukarı çıkıyorum. 2 trabzanı yaptıktan sonra araya 2 tane zincir çekip yine 2 defa dolayıp 2 tane daha üçlü trabzanımı yapıp buradaki V şeklindeki, bakın böyle V şeklindeki görüntümü oluşturuyorum. Şimdi yapacağım şey 2 zincir çekip buraya değil direkt buraya. Yani burada
arada direk gibi gözüken tekli trabzanların üzerine batmak. Asla şuradaki 2 tane trabzanın dibine batmıyoruz. 2 tane zincir çekiyorum, 2 defa doluyorum ve buraya tekli trabzanların tepe noktasına batılıyor. 1, 2, 3 seferde yukarı çıktım. Tekrar 2 tane zinciri çektikten sonra 2 defa dolayıp yine tekli trabzanın tepe noktasına bir üçlü trabzan yapıyorum. Bakın tekli trabzanın tepe noktasına yapıldı. 2 zincir çekiyorum, 2 defa doluyorum. Bakıyorum başka tekli trabzan yok. 2 tane yan yana trabzan var. Ara boşluğa batıyorum bu sefer. Tekrar 2 defa doladım ve aynı boşluğun içine bir tane daha üçlü trabzan yapıp yine 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 2 defa doluyorum. Aynı boşluğun içine 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Yani bir önceki sırada ne yaptıysam aynı metodu takip edeceğim bundan sonra da sıra sonuna kadar. Şimdi birbirinin aynı ölçüsünde 2 tane parça ördüm. Başlangıç noktam yaka kısmına denk gelecek. Bakın bunlar ön ve arkadaki bu ense tarafı, bu ön yakamız. Ne yaptım? Bittikten sonra komple şöyle bir şey yaptım. Yaka kısmında şu araları 2'şer tane sık iğne ile doldurdum. Bunun tepe noktasına bir tane sık iğne, buralara 2 sık iğne. Yanları ve uç kısmı da bakın bu yanları yani kola denk gelen bölümlerin her bir boşluğunu 3'er tane trabzanla doldurdum. Aşağıda bel kısmına denk gelen boşlukları da 2'şer trabzanla doldurdum. Sonra buradaki 2 trabzanın üzerine 2 trabzan, 2 trabzanın üzerine 2 trabzan yapıp yani böyle doldurma tekniği uyguladım yanlara da. Şimdi yapmam gereken şu. Bakın bu ters şekilde dikeceğiz. Şöyle olacak. Yaka kısmına denk gelen bölüm bu şekilde. Ters V şeklinde olacak. Başlangıç noktamız yukarıda kalacak. Boyun kısmında kalacak. Şöyle ikisini üst üste getiriyorum. Buradan itibaren dikmeye başlayacağım. Buradan dikeceğim. Kolu bol bırakıyorum. Bakın böyle yaklaşık 25 santim kadar, hatta biraz daha fazla bedeniniz büyükse bol bırakın kol kısmını. Yakayı da bu sizin tercihinize göre. Omuzları şuradan şuraya dikeceğim. Şuradan şuraya dikeceğim. Yakayı biraz geniş tutacağım. Kendi ölçünüze göre ayarlayacaksınız. Omuz ölçünüze göre burayı birleştireceksiniz. Bu kol tarafında da yine aynı tekniği uygulayarak birleştirme yapıp 25 santim, bedeniniz büyükse 30 santime yakın bir boşluk bırakarak kol payı oluşturacaksınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.